Merhaba. Bugün Türkiye'nin belki de en karmaşık, en uzun soluklu meselelerinden birine, Kürt sorununa odaklanıyoruz. Evet, oldukça hassas ve çok boyutlu bir konu gerçekten. Elimizdeki kaynaklarda bu konuya çok spesifik bir yerden bakıyor. Marksist-Leninist bir perspektiften yaklaşan bir siyasi hareketin 1994 öncesindeki düşüncelerini içeriyor. Aynen öyle. Hatta kaynaklardan biri daha en baştan çok iddialı bir giriş yapıyor. Diyor ki, bugün Kürt sorunu bunca çıplaklığıyla Türkiye'nin ve dünyanın gündemine girmişse, bu şüphesiz tarihsel birikimle birlikte silahlı direniş sayesinde olmuştur. Vay, bu cümle bile tek başına aslında kaynağın durduğu yeri o keskinliği gösteriyor. Kesinlikle. İşte biz de bu derinlemesine sohbette bize ulaştırdığınız bu kaynakları merkeze alacağız. 1994 öncesinde Ekim adıyla bilinen bu komünist hareketin Kürt sorununa dair teorik çerçevesini, siyasi değerlendirmelerini anlamaya çalışacağız. Yani meseleyi nasıl görmüşler, nasıl analiz etmişler buna bakacağız. Aynen. Evet, elimizdeki materyal Kürt ulusal sorunu 1, teorik programatik perspektifler ve siyasal değerlendirmeler başlıklı bir derleme kitap aslında. Ocak 1994'e kadar olan metinleri kapsıyor. Neler var içinde? Konferans bildirileri falan mı? Konferans bildirileri var, çeşitli kararlar, makaleler, hatta röportajlar bile bulunuyor ve dediğin gibi hepsi Ekim Hareketi denilen belirli bir siyasi grubun o dönemki analizlerini, onların bakış açısını yansıtıyor. Anladım. Belki şunu da eklemek lazım. Bu hareket o dönem Türkiye solunda yer alan, Kürt sorununa bu özel Marksist-Leninist çerçeveden bakan, görece daha küçük gruplardan biri değil mi? Kaynaklardaki tondan biraz onu seziyoruz sanki. Evet, genel izlenim o yönde. Peki bizim buradaki amacımız ne? Tam olarak şu, bu kaynaklarda öne sürülen temel argümanları, savundukları tarihsel bağlamı, benimsedikleri siyasi duruşları sizin için anlaşılır kılmak. Yani bu hareket sorunu nasıl tanımlamış? Aynen, nasıl tanımlamış, ne gibi çözümler önermiş, olayları kendi pencerelerinden nasıl yorumlamışlar, bunları tarafsız bir şekilde aktarmak istiyoruz. Bakın şunun altını tekrar çizelim, biz burada kaynakta söylenenleri onaylamak veya çürütmek için değiliz. Kesinlikle. Bizim görevimiz kaynak metinlerde ne yazıyor, onu size sunmak. Çok doğru. Bu çalışma gerçekten de çok çetrefilli bir meseleye dair çok belirli bir ideolojik perspektifi anlama fırsatı sunuyor aslında. Unutmamak lazım ki farklı yaklaşımları bilmek, farklı argümanları duymak konunun bütününü daha sağlıklı kavramanıza yardımcı olabilir. Yani bu kaynaklar bize 70 yıllık bir tarihsel birikime ve modern gelişmelere atıfla belirli bir dönemin düşünce yapısını gösteriyor. O zaman başlayalım. Kaynaklar sorunu nasıl tanımlıyor? İlk baktığımızda Kürt sorununun Türkiye'deki temel ulusal sorun olarak görüldüğünü anlıyoruz. Temel sorun, evet. Vurgu hep şurada, Kürtler en temel ulusal haklardan yoksun bırakılmış, ağır bir ulusal baskı altındalar. Tarihsel olarak Kürt kimliği sistematik biçimde inkar edilmiş, zorla asimilasyon politikaları uygulanmış. Bu tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Ve tabii analiz çerçeveleri çok belirgin. Marksist-Leninist bir bakış açısı. Yani sorunu sadece bir ulusal haklar meselesi olarak görmüyorlar. Nasıl görüyorlar peki? Aynı zamanda hatta belki de öncelikle bir sınıfsal mesele olarak ele alıyorlar. Diyorlar ki Türk burjuvazisi, Kürt burjuvazisi, her iki ulustan işçi sınıfı hepsi bu soruna kendi sınıfsal çıkarları açısından yaklaşıyor. İlginç. Hatta daha da ilginci, kaynaklarda Kürt bütünlüğü gibi fikirlere biraz mesafeli durduklarını seziyoruz. Neden? Çünkü bu tür bir söylemin daha çok Kürt burjuvazisine yarayabileceği endişesi var gibi. Yani ulusal talepler sınıf mücadelesi perspektifinden ayrı düşünülemez diyorlar. Anladım. Peki, Kürdistan'ın bölünmüşlüğü meselesi, o nasıl ele alınıyor? Ona da sıkça değiniyorlar. Coğrafyanın 4 devlet, Türkiye, İran, Irak, Suriye arasında bölündüğünü ve bu devletlerin Kürtler üzerindeki baskıcı hatta kendi deyimleriyle sömürgeci politikalarını vurguluyorlar. Yani bu devletler arasında bir işbirliği mi var diyorlar? Aynen öyle. Kendi aralarında çıkar çatışmaları olsa bile
Konu, Kürtlerin kendi kaderini tayin hakkını engellemek ve Kürdistan üzerindeki egemenliklerini sürdürmek olunca temelde bir işbirliği içinde olduklarını iddia ediyorlar. Peki sorunun kökleri nereye dayanıyor kaynaklara göre? Tarihsel olarak nereye götürüyorlar? Analizleri Osmanlı dönemine kadar uzanıyor aslında. Özellikle 19. yüzyılda merkezi yönetime karşı Kürt beyliklerinin ayaklanmalarına işaret ediyorlar. Diyorlar ki bu isyanlar liderliklerinde feodal unsurlar olsa da Kürdistan'ın siyasal birliği, bağımsızlığı gibi hedeflere yönelmişti. Yani ilkel de olsa ulusal bir karakter taşıyordu. Cumhuriyetin kuruluşu peki? Orası nasıl bir dönüm noktası? Kaynaklara göre kritik bir nokta, başlangıçta meclisin Türklerin ve Kürtlerin meclisi olduğu gibi bazı söylemler, vaatler var. Ama diyorlar ki ulusal mücadele kazanılınca bu vaatler unutuldu. Kürt kimliği inkar edildi ve devlet katı bir Türk ulusal egemenliği üzerine kuruldu. Lozan Antlaşması. Lozan'da bu bölünmüşlüğü resmileştirdi diyorlar. Kürdistan'ın bir parçası İngiliz kontrolündeki Irak'a, diğer parçası Fransız kontrolündeki Suriye'ye bırakıldı. Emperyalizmin rolünü de burada vurguluyorlar tabii. Kaynakların analizinde dikkat çeken başka bir nokta daha vardı sanırım. Kapitalizmin bölgedeki gelişimiyle ilgili. Evet, o çok kritik. Diyorlar ki kapitalizmin Kürdistan'a girmesiyle geleneksel feodal yapılar, ağalık, şeyhlik gibi çözülmeye başladı. Modern sınıflar ortaya çıktı. Burjuvazi, küçük burjuvazi, işçi sınıfı. Ve bu da modern Kürt ulusal uyanışını tetikledi öyle mi? Aynen öyle. Ama burada önemli bir detay var. Kaynaklar diyor ki geleneksel Kürt egemen sınıfları yani ağalar, beyler zamanla devletle ve sistemle bütünleşme eğilimi gösterdi. Bu yüzden de bu modern ulusal uyanışın asıl motor gücü toplumsal tabanı Kürt alt sınıfları oldu. Yani yoksul köylüler ve şehirlerdeki emekçiler mi? Evet, tam olarak öyle. Bu durumda diyorlar, ulusal uyanışla sınıfsal uyanış süreçlerini adeta iç içe geçirdi. Peki bu uyanışın daha görünür olduğu, kitleselleştiği anlar var mı kaynaklarda? Örnekler veriliyor mu? Veriliyor, evet. Mesela 1967'deki Doğu mitinglerinden bahsediyorlar. Hem ulusal taleplerin hem de toplumsal hoşnutsuzlukların bir arada dile getirildiği erken dönem kitlesel hareketler olarak görüyorlar bunları. Bir de özellikle 12 Mart 1971 sonrası döneme ve o dönemki Türkiye İşçi Partisi yani tip duruşmalarına dikkat çekiyorlar. Neden önemli bu duruşmalar? Çünkü kaynaklara göre tipin o duruşmalardaki Kürt sorununa yönelik inkarcı ya da en azından mesafeli tavrı Kürt devrimci kadrolarının Türkiye solundan ideolojik ve örgütsel olarak kopuşunda çok kritik bir rol oynamış. Bu ayrışmayı hızlandırmış. Anladım. İşte bu ayrışma süreci ve Kürt hareketinin kendi yolunu çizme çabası sanırım bizi PKK'nın ortaya çıkışına getiriyor. Kaynaklar bu konuya özel bir önem veriyor, değil mi? Kesinlikle tam da oraya geliyoruz. Kaynaklar PKK'yı yani Parti Yakarkeren Kurdistane'yi 70'lerde ortaya çıkan ve kendilerince özgün bir hareket olarak tanımlıyorlar. Neden özgün? Neye tepki olarak doğuyor? İki şeye tepki olarak doğduğunu söylüyorlar. Birincisi, Güney Kürdistan'daki Barzani hareketinin temsil ettiği onların deyimiyle burjuva feodal milliyetçiliğe, ikincisi de Türkiye Sol Hareketi'ndeki yine onların eleştirisiyle Kemalist etkilere karşı radikal bir tepki. Peki PKK'yı nasıl konumlandırıyorlar? Kimleri temsil ediyor onlara göre? PKK'yı özellikle yoksul köylülüğü ve şehirlerdeki hatta lümpenproletaryada dahil alt tabakaları harekete geçiren bir güç olarak görüyorlar. Meşru ulusal talepleri devrimci bir yöntemle savunan ve devrimci bir ulusal önderlik altında gelişen bir hareket olarak nitelendiriyorlar. Ve silahlı mücadele meselesi. En başta alıntıladığımız o çarpıcı cümleyi hatırlayalım. Evet, orası çok merkezi. Silahlı mücadelenin yani gerilla savaşının sorunu hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündemine taşıdığını çok güçlü bir şekilde vurguluyorlar. Diyorlar ki bu mücadele Türk devletinin o geleneksel inkar ve imha politikasını, Kemalizmi Kürdistan'da ciddi bir yenilgiye uğrattı. Yani devleti bir açmaza mı soktu diyorlar?
Evet, siyasi ve askeri olarak bir açmaza sürüklediğini iddia ediyorlar. Ama bununla kalmıyor, bu mücadelenin aynı zamanda Kürdistan'da toplumsal bir dönüşümü de tetiklediğini söylüyorlar. Feodal ilişkileri, aşiret bağlarını zayıflattığını, Kürt kölülüğü arasında bir uyanış ve özgürleşme süreci başlattığını savunuyorlar. Peki bu Ekim hareketinin kendi stratejik konumu ne bu durumda? Yani kendi komünist ideolojileri açısından bu silahlı direnişi nereye oturtuyorlar? Şöyle görüyorlar, Kürt silahlı direnişi, Türkiye'deki genel devrim mücadelesinin temel bir parçası. Hatta çok iddialı bir ifadeyle hayat damarlarından biri olarak nitelendiriyorlar. Yani başarısı devrimi güçlendirir, yenilgisi zayıflatır mı diyorlar? Aynen öyle. Bu direnişin başarısı Türkiye devrimine ivme katar, egemen burjuvaziye güçlü bir darbe indirir diyorlar. Tersine yenilgisi ise devrimci hareket için çok ciddi bir kayıp olur diye düşünüyorlar. Tam bu noktada şeye bakmak lazım sanırım. Kaynağın ideolojik omurgasını. Sınıf mücadelesi, enternasyonalizm ilkesi ve Kürt sorunu arasındaki ilişkiyi nasıl kuruyorlar? Bu analizlerinin temelini oluşturuyor gibi. Kesinlikle, orası çok önemli. O zaman burayı biraz daha açalım. Bu temel Marksist ilkeleri somut duruma nasıl uyguluyorlar? Şöyle başlıyorlar, sınıfsal ilke ve esasları temel alırız. Yani net bir şekilde sınıf mücadelesinin öncelikli olduğunu vurguluyorlar. Ulusal talepler ne kadar haklı olursa olsun kendi başına nihai amaç değil diyorlar. Bunları her zaman proletaryanın yani işçi sınıfının temel sınıfsal çıkarları ve devrimci hedefleri açısından değerlendiririz diyorlar. Anladım. Peki bu ikili görev dedikleri şey nedir? Marksist literatürde sıkça geçer bu. Evet, onu benimsiyorlar. Komünistler için bu ikili görev şu, birincisi, ezilen bir ulusun kendi kaderini tayin hakkını ki buna gerekirse ayrılıp bağımsız devlet kurma hakkı da dahildir. Kayıtsız şartsız savunmak. Hiçbir koşul öne sürmeden. Tamam, bu birincisi. İkincisini? İkincisi ise aynı zamanda ve aynı güçle her türlü milliyetçiliğe karşı mücadele etmek. Bakın bu sadece ezen ulusun milliyetçiliği değil, Türk milliyetçiliği gibi, aynı zamanda ezilen ulusun milliyetçiliğine de yani Kürt milliyetçiliğine de karşı mücadele etmek. İlginç bir denge. Evet ve bu ikinci görevin bir parçası olarak da aynı devlet sınırları içinde yaşayan tüm farklı milliyetlerden işçilerin sınıf temelinde birliğini ve ortak mücadelesini savunmak. Kaynaklar ısrarla diyor ki bu iki görev birbirinden ayrılamaz, bir bütündür ve aralarında doğru bir denge kurmak hayati önem taşır. İşte bu denge meselesi üzerinden galiba Türkiye soluna yönelik eleştiriler de getiriyorlar değil mi? Geçmişe ve kendi dönemlerine dair. Evet, getiriyorlar. Diyorlar ki kimileri işçi sınıfının birliği sloganı adına Kürtlerin meşru ulusal haklarına taleplerini görmezden geldi veya geri plana attı. Diğer yandan da bazı kesimler ulusal haklara odaklanırken sınıf birliğini ihmal etti veya Kürt hareketinin ayrı örgütlenme hakkına karşı biraz tahammülsüz yaklaşımlar sergilendi. Özellikle 80 öncesi dönemde diyorlar, Türkiye solunda Kürt küçük burjuvazinin ulusal özlemlerini yansıtan ayrı örgütlenme girişimlerine karşı işçi sınıfının birliği ilkesi zaman zaman yanlış yorumlanıp bir baskı aracı olarak kullanılabildi. Peki bu eleştiriler ışığında nasıl bir gelecek öngörüyorlar? Çözüm vizyonları ne? Vizyonları oldukça kapsamlı ve iddialı aslında. Temel argümanları şu: eğer sınıf bilinçli proletarya yani örgütlü işçi sınıfı Kürtlere karşı enternasyonalist görevlerini hakkıyla yerine getirirse ve gelecekte olacağına inandıkları sosyalist devrim, Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkını tam olarak hayata geçirirse, Evet. o zaman Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada özgür cumhuriyetlerin eşitlik ve gönüllülük temelinde bir araya geldiği büyük bir Birleşik Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin bir hayal, bir ütopya olmayacağını ifade ediyorlar. Oldukça iddialı bir vizyon gerçekten. Peki şimdi perspektifi biraz daha genişletelim. Emperyalizm ve bölgesel dinamikler konusuna bakalım. Kaynaklar bu konuda neler söylüyor? Emperyalist güçlerin, özellikle de ABD'nin Kürt sorununu kendi bölgesel çıkarları için manipüle etmeye çalıştığını savunuyorlar. Nasıl yani? Amaçları neymiş? Temel amaçları
Kürt ulusal hareketini kontrol altına almak, ehlileştirmek ve sonuçta bölgedeki kendi çıkarlarına uygun gerici statükoyu korumak. Birinci Körfez Savaşı'nı bunun somut bir örneği olarak gösteriyorlar. Hı hı. Savaş sonrası ABD'nin bölgeye yerleşmesi, çekiç güç gibi mekanizmalarla hem Türkiye üzerinde hem de Kürt örgütleri üzerinde bir tür vesayet kurma çabası içinde olduğunu belirtiyorlar. Bu noktada Irak Kürdistan'ındaki liderliklere yönelik eleştirileri de var sanırım. Talabani, Barzani gibi isimlere. Evet, oldukça sert eleştiriler var. Bu liderlikleri emperyalizmle ve bölgedeki diğer devletlerle işbirliği yapmakla, sistem içi çözümler peşinde koşmakla suçluyorlar ve sonuç olarak Kürt halkının uzun vadeli çıkarlarına aykırı hareket ettiklerini iddia ediyorlar. Temsil ettikleri sınıfsal konumları gereği emperyalizmle uzlaşmaya daha yatkın olduklarını savunuyorlar. Yani Irak Kürdistan'ındaki deneyimi olumsuz bir örnek olarak mı görüyorlar? Kesinlikle. Oradaki Kürt hareketinin tarihsel olarak emperyalist güçlerle uzlaşma ve onlardan destek arama çabalarının trajik sonuçlar doğurduğunu düşünüyorlar. Ve bunun Türkiye Kürdistan'ındaki devrimci hareket için önemli bir ders olması gerektiğini vurguluyorlar. Emperyalizme güvenilmez, ondan medet umulmaz tezini işliyorlar. Bölge devletlerinin rolüne dönersek, Türkiye, İran, Irak, Suriye. Daha önce de biraz değindik ama. Evet, kaynaklar tekrar şunun altını çiziyor. Bu dört devlet kendi aralarında ne kadar sorun yaşasalar da konu Kürt ulusal hareketini bastırmak olduğunda temelde bir çıkar birliği içindeler. Ve bu konuda emperyalist güçlerin de zımni veya açık desteğini alıyorlar. Yani bu sömürgeci devletler, Kürt ulusu üzerindeki egemenliklerini sürdürmek için işbirliği yapıyorlar. Öyle mi? Aynen, kaynakların ifadesiyle bu sömürgeci devletler arasında özellikle Kürt kurtuluş mücadelelerinin kritik dönemeçlerinde daha da belirginleşen örtülü veya açık bir ittifak ve dayanışma olduğunu söylüyorlar. Pekala. Tüm bu detaylı analizleri, argümanları konuştuk. Şimdi geriye dönüp baktığımızda bu kaynaklardan sizin için çıkarabileceğimiz temel sonuçlar neler olabilir? Yani tüm bunların özeti ne? Şöyle toparlayabiliriz belki. İncelediğimiz bu Ekim hareketi kaynakları Kürt sorununu kökleri tarihsel baskıya, inkara, sömürgeciliğe dayanan ama aynı zamanda sınıfsal çelişkilerle de çok yakından ilişkili bir ulusal sorun ve ulusal kurtuluş mücadelesi olarak görüyor. Ve bunu Marksist-Leninist bir çerçeveden yapıyorlar. Evet, o çerçeve çok net. Bu çerçevede de bir yandan Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkına ayrılma hakkı da dahil koşulsuz savunuyorlar. Ama diğer yandan her türlü milliyetçiliğe hem ezen hem ezilen ulus milliyetçiliğine karşı mücadeleyi ve proletaryanın enternasyonal birliğini önceliklendiren çok spesifik bir komünist pozisyon alıyorlar. Bu kaynakları belki diğerlerinden ayıran en önemli şeylerden biri de 1994 öncesi döneme odaklanarak PKK öncülüğündeki silahlı mücadelenin devrimci niteliğini, alt sınıflara dayanan halkçı tabanını ve tabii kendi ideolojik perspektiflerinden Türkiye'deki genel devrim süreci için taşıdığı stratejik önemi çok güçlü vurgulamaları. Kesinlikle. Hem tarihsel bağlamını oturtuyorlar hem de kendi devrim teorilerinde merkezi bir yere koyuyorlar bu hareketi. Ve bunu yaparken de bir yandan reformist, uzlaşmacı gördükleri Kürt gruplarına, Özellikle Irak Kürdistan'ındaki liderliklere yönelik eleştirileri çok net, evet. diğer yandan da emperyalist güçlerin müdahalelerine ve Kürt sorununu kendi çıkarları için kullanma girişimlerine karşı net bir tavır sergiliyorlar. Ama tekrar vurgulayalım, bunlar belirli bir siyasi hareketin belirli bir tarihsel kesitteki analizleri, yorumları. Aynen öyle. Sizin için de buradan çıkarılacak ders şu olabilir belki. Bu spesifik Marksist-Leninist perspektifini anlamak, ki katılmak zorunda değilsiniz, Kürt sorununu çevreleyen o karmaşık ideolojik politik manzarayı daha bütünlüklü görmenize yardımcı olabilir. Farklı aktörlerin tarihi nasıl okuduğunu, soruna hangi kavramlarla yaklaştığını, ne tür çözümler önerdiğini bilmek, konuyu daha derinlemesine, çok boyutlu kavramayı sağlar. Evet, bu kaynaklar bize bir dönemin ruhunu, o dönemdeki belirli bir ideolojik akımın düşünce sistemini, argümanlarını, dünyaya bakışını sunuyor.
Bu da başlı başına değerli bir bilgi zaten. Ve tam da bu noktada kaynaklarımızın 1994'te bittiğini hatırlayarak belki ufuk açıcı bir düşünceyle bitirebiliriz. Nasıl bir düşünce? Acaba bu metinleri yazanlar, yani Ekim Hareketi mensupları, 1994'ten sonra olanları, mesela PKK'nın kendi içindeki ideolojik, stratejik dönüşümleri, Öcalan'ın yakalanması sonrası süreci, bölge siyasetindeki büyük değişimleri, Suriye İç Savaşı, Rojava deneyimi gibi olayları, uluslararası güç dengelerindeki farklılaşmaları kendi teorik çerçeveleriyle bugün nasıl yorumlarlardı? Güzel soru. Bu tabii kaynakların bize sunduklarının ötesine geçen, sizin kendi başınıza üzerine kafa yorabileceğiniz zihin açıcı bir soru. Kesinlikle. Ve bu kadar karmaşık, hassas konularda sağlıklı bir değerlendirme için farklı kaynaklara, farklı bakış açılarına, farklı dönemlere ait analizlere bakmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Tek bir pencereden bakmak genelde yetmiyor. Bu derinlemesine sohbet için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak üzere.